kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü eni 3 santime, boyu 13 santim. Yani eninin 4 katını bir fazlasını aldım. Eni 3 santim ya, bunu 4 katı ne eder? 12 santim eder. Bir fazlası 13 eder. Buna göre kağıdımı kestim ve bunu bantlıyorum. Bu artık benim rutinim arkadaşlar. Yeni gelenlerin olacağını düşünerek hep birer tane örnek, kısa bir örnek yapıyorum. Bu şekilde bantladıktan sonra şöyle fazlalıkları içe doğru katlıyorum. Şimdi arkadaşlar katlamayı gösteriyorum. Katlamak için şöyle boydan ikiye katlıyorum. Sonra şu şekilde ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve katlama şeklim bu oluyor arkadaşlar. Şimdi yapıma geçiyorum. Önce şu çerçeveyi yapacağız. Çantayı ben bu renk yaptım ama arkadaşlar göstermek için şöyle elimdeki hazır kağıtlar var. Onları kullanarak gösteriyorum. Önce şu katladığım kağıtlardan 2 tane alıyorum. Birini alttan, birini üstten geçiriyorum. Sonra bir tane daha alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada şuralardan bir yerden başlıyorum ki hem şu dönüşü size göstereyim hem de şuradaki birleşmeyi size göstereyim. Şimdi bakın şu şekilde oldu. Burada şimdi şunu ben sıkıca tutuyorum, şu uç kısmını. Araya açıyorum. Şurayı kırıyorum. Bakın şu vaziyette. Ve şöyle yapıştırıyorum. Bakın şöyle oldu. Bir tane daha aldım. Şu şekilde içeriye giriyorum. Bakın. Arayı açıyorum. Kırıyorum ve ne yapıyorum? Yapıştırıyorum. Bakın. Şuraya geldim. Şimdi bir tane daha kağıt alacağım ve onu şuradan içeriye geçireceğim. Bakın. Şöyle. Bir tane daha alıyorum. Bakın arkadaşlar şurada köşeyi yapacağım ben. Şu köşeyi yapmak için ne yapıyorum? Tutuyorum. Arayı açıyorum. Kırıyorum ve kapatıyorum. Bakın köşeyi yaptık. Gördünüz mü? Şimdi köşe yapıldığına göre artık şu taktığımı çıkartıyorum. Bunu geri çıkarttım. Bu çıkarttığım kağıdı bu sefer şöyle yukarıdan aşağıya doğru indiriyorum. Köşe yapıyorum, şu köşeyi.
Şimdi bir tane daha kağıt alacağım. Onu da şu ara açık. Bakın. Şuradan dışarıya çıkıyorum. Biri alttan. Şöyle. Biri üstte. Bakın arayı açıyorum. Kırıyorum. Ve kapatıyorum. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Köşeyi yaptım. Şimdi bu kısımları tamamen zikzak olarak şu köşeye kadar geleceğim. Bakın. Şimdi şunu kırmam lazım. Görüyor musunuz? Onun için ne yapıyorum? Buraya ben bir kağıt daha takıyorum. Şöyle. Şöyle oldu. Şimdi şurayı kıracağım ya. Arayı açıyorum. Kırıyorum ve kapatıyorum. Tam köşeyi kırdım. Şimdi ne yapıyorum? Bu son taktığımı çıkartıyorum geri. Ve bunu çıkarttığım bu kağıdı bu sefer ne yapıyorum? Şöyle yukarıdan aşağıya doğru takıyorum. Evet. Bakın. Şimdi bir tane daha alıyorum. Şu ara açık. Buradan şöyle şuradan dışarı. Bakın, açıyorum arayı, kırıyorum ve ne yapıyorum? Kapatıyorum. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Şöyle aşağıya iniyoruz. İkinci köşeyi de yaptık. Birinci köşeyi yaptım. Şurada. İkinci köşeyi yaptım. Burada. Geleceğim. Üçüncü köşeyi yapacağım. Dördüncü köşeyi yapacağım. Ve şurada birleştireceğim. Arkadaşlar bakın. Yaptım. Yalnız ben bunu küçük yaptım. Bunun küçük boylu olanını yaptım. Mesela şu iki tarafın arasında arkadaşlar, şu mesafede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane şöyle tepe varken ben bunda 2, 4, 5 tane tepe yapıp döndüm. Çünkü kağıtlarım oldukça sınırlı. Zaten şunların ben resimlerini videonun içinde paylaşacağım. Şimdi birleşmeyi göstereceğim. Köşeleri bitirdikten sonra şurada birleşme yapacağız. Birleşme yapmak için önce ne yapıyorum? Şuraya ben bir tane daha kağıt atıp şunu kıracağım ve sonra birleşme yapacağım. Şöyle içeriye bir tane kağıdı yerleştirdim. Kırması rahat olsun diye. Arayı açtım. Bakın kırdım ve ne yaptım? Kapattım. Ve bunu çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın bunu çıkarttım ve attım.
Şimdi şu şekilde burayı birleştireceğiz. Bunu birleştirmek için ne yapıyorum? Şu son taktığım şu var ya, şu. Bunun katını açıyorum. Şimdi şöyle bakın, ikisini yakaladım arkadaşlar ve şunun içinden, şu aradan, bakın tam şu ortadan şöyle geçiriyorum. Yalnız bunu tam çekmeden önce şu kısmı kırmıştık ya, bu kısmı yine kıralım ve öyle tamamıyla birleştirelim. Katlıyorum ve çekiyorum. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Eğer yapabilirseniz bakın, bunu şu araya döndürüp şu araya sokabilirsiniz. Şu ucu. Şu şekilde. Şöyle. Şunun içine şu şekilde yerleştirirsiniz. Bir böyle birleşme olur. Bakın. Bunu ben size göstereyim. Bu şekilde birleşme yaparsınız. Gördünüz mü? İki tür birleşmeyi de size göstereceğim. Bir böyle birleşme olur. Bir de bu tarafını döndüreyim. Şöyle tutarsınız arkadaşlar. Şurayı üçgen olarak kesersiniz. Ve bunu yakalarsınız. Şuraya sokarsınız. Şöyle. Yani bu düz kenarın birleşmesi de bu şekilde olur. Evet arkadaşlar, bundan başka bir de bunun içine 2 tane kağıt alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Böyle. Bunları yaptıktan sonra zaten arkadaşlar şey bitiyor. Yapılacak işler bitiyor. Direkt dikişe geçeceğiz. Bu da zannediyorum 3 video falan olur. Çünkü detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Hani o kadar emek veriyorum. En azından izleyenlerin işine yarasın. Yani video çekmiş olmak için video çekmeyeceğim. Bakın şöyle geldim. Şimdi buradan şöyle şuraya bir kare yapacağım. Şöyle buradan şimdi şu ara açık, bir kağıt daha aldım ve onu da şu aradan dışarıya çıkıyorum. Şöyle. Şöyle. Buradan. Bak, ikinci köşeyi de yaptım. Gördünüz mü? Şimdi bu arada şöyle dışarıya çıkacağız. Evet. Evet arkadaşlar, bakın. Şöyle iki köşeyi yaptıktan sonra aynen böyle geleceğim. Üçüncü köşeyi yapacağım. Dördüncü köşeyi yapıp şurada birleştirme yapacağız. Arkadaşlar bakın. Şu şekilde şu kısmın birleşmesini göstereceğim. Bunu birleştirmek için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum.
ikisini yakalıyorum ve bunun ikisini tam şu aradan şöyle içeriye geçiriyorum. Bu şekilde şöyle çekiyorum. Bakın. Sonra birini şöyle bu tarafa, birini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı şunun içine, şuraya döndürüyorum. Bu tarafa yatırdığımı da şuraya yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde yerleştiriyorum. Böylece bu ikinci katman da bitmiş oluyor. Şu büyüğü yaptık. Şu ikinci katman biraz önce yaptık. Bunun dışında bir de arkadaşlar şöyle bunun içine aynı sistem, aynı arkadaşlar. Sistem aynı. Böyle ortaya da göbek kısmına bir büyük parça daha yapacağız. Bunun dışında bir de şöyle minik kareler yapacağız. Bu kareleri de yapmak için ne yapıyorum? Şu katladığım kağıdım var ya, şunu şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Yarısını alıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve birleştiriyorum. Kestiğim diğer yarıyı alıyorum. Bunu şunun içinden geçiriyorum. Bakın şuradan şöyle geçiriyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Dönüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp şu araya yerleştiriyorum. Bu şekilde. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın. Şu aralara da böyle minik kareler yapacağız. Ve artık bunları dikime geçiyoruz. Bunların arkadaşlar tek tek resimlerini çekeceğim. Ve videonun içinde paylaşacağım. Bakın. Hepsini hazırladım. Şimdi dikişe başlıyorum. Önce şunu dikeceğiz. Dikmek için şuradan başlıyorum. İğnemi buradan geçiriyorum. Şöyle ve düğümün içinden geçip şu vaziyette düğümü içeriye saklayacağız. Bu şekilde düğümü içeriye saklıyorum. Önce şu arayı dikeceğiz. Bu arayı kapatmamız gerekiyor. Ben böyle aşağıya iniyorum. Şimdi arkadaşlar kağıdımı bu şekilde tutuyorum. Şunu böyle koyup şuradan itibaren tutturmaya başlıyoruz. Şöyle. Zigzag olarak dikiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ipi hep böyle şu şekilde düz çekin. Sakın şöyle çekmeyin. Kağıdı yırtarsınız. Bu şekilde böyle zikzak olarak gidiyoruz. Belli aralıklarla sabitleme yapalım.
Mesela buraya ben bir sabitleme yapayım. Şunun için ne yapıyorum? Ters dönüyorum. Şuradan giriyorum ve buraya bu ikisini sabitliyorum. Şöyle. Yine zikzak olarak gidiyoruz. Mesela arkadaşlar şurada yine sabitleyelim. Dedim ya belli aralıklarla bu geri dönüp sabitleme işini yaparsak daha sağlıklı olur. Ben tek kanat yaptım arkadaşlar. Siz isterseniz çift kanat da yapabilirsiniz bunu. Daha önceki videolarda da belirttiğim gibi çift kanatlar bana çok kalın geliyor. Gücüm yetmediği için tek kanat yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar bunu böyle dikeceğim. Şöyle ikinci katı diktim. Şu en son dip katı dikeceğim. Onu da bu şekilde koyuyorum. İpim burada. Aynen şurada yaptığım gibi zikzak olarak dikerek gideceğim. İpi hep böyle düz çekin. Mutlaka şöyle çekmeyin. Kağıdı yırtarsınız. Bunlar dikildikten sonra arkadaşlar şunları şöyle koyacağım. Ve bunların da şöyle dört tarafını dikeceğim tek tek. Bu şekilde bunları da yerleştireceğim. Bu desenleri arkadaşlar ben böyle kafama göre yaptım. Bende fazla renk yok. İşte kahve, çikolata, çay poşetlerinden ve kraft kağıttan oluşan bir çanta oldu bu. Siz dilerseniz bunu renkli A4 kağıtlarla da bunları yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi 4 parçayı da diktim. Önce tabanı oluşturmamız gerekiyor. Onun için tabanı oluşturmak için önce bu 4 tane parçayı bu şekilde koyacağız. Arkadaşlar bu şekilde 4 parçayı birleştireceğiz. Şu kısımlarını önce dikip tabanı oluşturacağız. Daha sonra bu yan kısımları, şu iki yanı, burada şunu, burada bu tarafta bunları, bu tarafta da bununla bunu birleştirip çantayı bitirmiş olacağız. Şimdi bunu ben ekrana sığdıramadığım için tam şu anda gösteremedim. Ama bunun resmini çektim ve videonun içinde paylaşacağım. Oradan ne şekilde düzenlediğimi görürsünüz. Şimdi dikime geçiyorum. Şunu dikerek işe başlıyorum. Bakın 6 tane burada var parça, 6 da burada var, ona göre ayarladım. Buradan yakalayıp arkadaşlar bildiğimiz yoldan bunu dikeceğiz.
Bu ikisini diktim. Şimdi burayı böyle komple dikeceğim. Önce tabanı oluşturalım arkadaşlar. Ondan sonra yanları birleştiririz. Önce tabanı. Şimdi ip burada. Şuraya geliyorum. Buradan şuraya. Şöyle ve buradan tekrar buraya çıkıyoruz. Bakın. Şöyle tabanın dördünü diktim. Şu şekilde. Şunun da şu. Zaten belli ediyor kendini. Bunun da bu. Şunun da şu. Ve şunun da şu dikilecek. Bunu bir anda böyle komple dikecek olursanız arkadaşlar, bu tarafları dikerken bu kağıt olduğu için, bizim kullandığımız materyal kağıt olduğu için gerilir ve yırtılır. Onun için ben şöyle bir çözüm buldum. Şimdi her dikilecek köşeye böyle bir ip hazırladım. Şu şekilde. Mesela bu iple şunun ikisi, şu iple bunun ikisi, bu iple bunun ikisi, şuradaki iple de bunun ikisini dikeceğim. Ama şöyle dikeceğim arkadaşlar. Önce şuradan başlayacağım. Şu şekilde bunu birleştirip, bu şekilde birleştirip, buradan şu şekilde 2 tane kare dikeceğim. 1 ve 2 kare. Sonra bunu burada bırakacağım. Hemen şuna geçeceğim. Buradan 2 tane kare dikeceğim. Bunu da burada bırakacağım. Sonra buna geçeceğim. Burada da aynı şekilde 2 kare dikeceğim, bırakacağım. Burada da 2 kare dikip bırakacağım. Ve tekrar buraya geldiğim zaman arkadaşlar 3. kareden itibaren şuradan şöyle 3. kareden itibaren başlayacağım. Bir 2 kare daha dikeceğim. Yani buradaki amaç gerilecek olan ortamı hafife indirmek. Şimdi ben önce buradaki şu 2 taneyi dikerek işe başlıyorum. Önce burayı dikeceğim. Sonra geçeceğim, öbür tarafı dikeceğim. Bakın. Şimdi buradan şuraya geçiyorum. Şöyle. Bakın. Buradan buraya gidiyorum direkt.
direkt tutturuyorum bakın. Düz kenara dikmek biraz meşakkatli oluyor. Buradan şuraya geçiyorum. Böyle buradan aşağıya, bakın burası sıkı tuttu, tamam mı arkadaşlar? Sıkı tuttu. Tekrar buradan buraya geçiyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Şöyle iki tanesi, şöyle iki tanesi tuttu. Şimdi burada iğnemi bırakacağım. Arkadaşlar şuna geçeceğim. Çünkü bakın geriliyor, görüyor musunuz? Bakın şimdiden geriliyor. Onun için bunu biraz zor dikilimi var bunun. Dikeceğiz ama. Şimdi burada bunları dikeceğim. Buradan ikisini, sonra hepsini dört tarafta ikişer tane dikerek gideceğim. Arkadaşlar bakın, ikişer kare diktim. Her dikişte şöyle bir mandalla tutturdum. Metal mandal kullanın arkadaşlar. Normal çamaşır mandalı zaten tutmuyor. Bu şekilde bakın, dört tarafını, şurası hariç, şöyle görüyorsunuz. Bakın burada bir mandal, burada ikinci mandalım, burada üçüncü mandalım. Ve mesela şimdi iki tane yaptım ya arkadaşlar, iki kare yaptım ya, iki kareyi yaptıktan sonra hemen mandalı tutturuyorum. Eğer şöyle uca doğru mandalı tutarsanız yine atıyor. Şimdi artık üçüncü sırayı dikmeye geldi. Bakın burada da şurada gördüğünüz gibi iki tanesini diktim. İki tanesi dikildi. Şimdi artık 3 ve 4.'yü dikeceğim. Bu şekilde arkadaşlar 2-2, çünkü ekrana sığdıramıyorum olayı. Dolayısıyla size izah etmeye çalıştım. Siz de benim yaptığım gibi şöyle mandallar yapın, tedarik edin. Mandallarla tutturarak bunu rahatlıkla dikersiniz. Arkadaşlar çanta bitti. Bulmaca çantam bitti. Gerçekten çok büyük yapmışım. Aslında bunu böyle şu 6 kare yerine şu kısmını şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare yerine arkadaşlar 4 kare ile yapsam daha iyi olurmuş. Ama şöyle bir olay var. Bunun dikimi gerçekten kağıt olduğu için hayli zor. Eğer şunlar olmasaydı arkadaşlar bu çantayı mümkünatı yok. Öyle mandalla falan dikilmezdi. Dört tarafta ikişer kare dikeceğiz. Sonra tekrar başa döneceğiz. Bir iki tane daha dikeceğiz. Döne döne dört tarafı dikeceğiz. Yine bir iki tane daha dikeceğiz. O şekilde arkadaşlar, bu ancak o şekilde dikilebiliyor. Yoksa kağıdımız kalın olduğu için gerçekten hani o kadar emek vereceksiniz. Ya şöyle bir mandal tedarik edin kendinize. 3 tane tedarik etseniz, şöyle 3 tane mandal işinizi görür. Başka türlü yapmanıza imkan yok. Evet arkadaşlar, tam anlamıyla size burada gösteremiyorum. Ancak resmini paylaşacağım. Şu şekilde de elimde derilerim var. O derilerden de şöyle saplar uydurdum. Ayrıca bağlamak için de şuraya ben bir düğme diktim. Deriyle bunun şu kısmından bağlayacağım. Ancak arkadaşlar giriş resminde göreceksiniz. Bunun şeklinin ne olduğunu anlarsınız. Burada başka türlü göstermeme imkan ve ihtimal yok.
ekran çok küçük. Sığdıramadım arkadaşlar. Evet, bulmaca çanta ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.